Bazı insanlar hiçbir yere çarpmadan da kanar. Hiçbir kelime duymadan da incinir. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünür ama içten içe çöküş başlamıştır bile. Dışarıdan bakıldığında sessiz, sakin, hatta güler yüzlü biri. Ama içinde tarif edemediği bir ağırlıkla uyanır her sabah. Kimse görmez. Çünkü bu bir kırık değil ki röntgende çıksın. Bu bir iç kanamadır. Ve insan bazen kendi içindeki sızıya o kadar alışır ki, canının ne zaman acımaya başladığını bile hatırlayamaz. Hayat bizi koşuştururken yakalar. Sorulardan kaçarken cevapsızlıkta kayboluruz. Ve bir noktadan sonra zihnimiz susmaz olur. Düşünceler büyür, büyür, büyür. İçimizde koca bir gölgeye dönüşür. Ama garip olan şudur, ne tam olarak ne hissettiğimizi biliriz, ne de neden böyle hissettiğimizi. İşte bu videoda, işte tam bu noktada duracağız sizinle. Çünkü bu yalnızca bir yorgunluk değil, bu bir bitkinlik değil. Bu, insanın içten içe sessizce çözüldüğü o halin kendisi. Ve çoğu zaman farkına bile varılmaz. Hatta çoğu insan, kendisinin ne kadar tükenmiş olduğunu ancak biri sorunca fark eder. O yüzden ben şimdi size soruyorum. Son zamanlarda bir şey yapmak istemediğiniz oluyor mu? Sadece oturmak, sadece susmak, sadece uzaklaşmak istediğiniz zamanlar. Eskiden keyif aldığınız şeyler artık size yabancı mı geliyor? Uyuyorsunuz ama dinlenmiş hissetmiyor musunuz? Yalnız kalmak istiyor ama yalnızlığın içinden de çıkamıyor musunuz? Duygusal tükenmişlik herkesin başına gelmez ama herkese sessizce sokulabilir ve en çok da güçlü görünen insanları seçer kendine. Çünkü onlar anlatmaz. Çünkü onlar hep başkaları için oradadır ve bir gün gelir. Tüm gücüyle başkalarına kol kanat geren o insan kendine sıra geldiğinde düşer ama ayakta düşer. Çevresindekilerse hala iyi zanneder onu. Stoacılar der ki, insan dışarıda olanı kontrol edemez ama içinde neyin olup bittiğini fark edebilir. Ve insan en çok kendine yabancılaştığında savunmasız kalır. Zihni bir savaş alanına dönüşür ama savaşın taraflarını tanıyamaz hale gelir. Bu videoda size sadece bu yorgunluğun sessiz işaretlerini göstermeyeceğim. Aynı zamanda bu kısır döngüden nasıl uzaklaşabileceğinizi, kendinize nasıl yaklaşabileceğinizi de konuşacağız. Çünkü bazen en iyi yardım içimize tuttuğumuz dürüst bir ışıktır. Hazırsanız başlayalım. Belki de bu videoda kendinizin unuttuğunuz bir yanıyla karşılaşacaksınız. Değiştiğinizi gösteren küçük işaretler. İnsanı en çok yoran şey, çok büyük bir olay değildir bazen. Bazen sadece küçük bir kırılmadır. Ama fark edilmeden içinizde büyüyen bir kırılma. Ne zaman başladığını bilmediğiniz bir değişim. Ve işin garibi, dışarıdan bakan kimse bir şeyin ters gittiğini fark etmez. Ama siz, eskisi gibi olmadığınızı artık biliyorsunuzdur. Bir zamanlar güldüğünüz bir şaka, şimdi sizi rahatsız ediyor. Sevdiğiniz birinin sesi size iyi gelmek yerine sizi geriyor. Kendinizi ifade etmeye çalıştığınızda hemen kırılıyor ya da öfkeleniyorsunuz. Bir şeyler olmuş size. Ama ne? İçsel tükenmişlik böyle başlar. Sizi parça parça tüketir ama önce yüzünüzdeki ifadeyi değiştirir. Sonra cümlelerinizdeki sıcaklığı, sonra da sabrınızı, neşenizi, tahammülünüzü alır. Eskiden daha sakin, daha yapıcı, daha anlayışlı biriydiniz. Artık küçücük şeyler bile içinizde bir fırtına koparıyor. Belki sesiniz yükselmiyor ama içiniz kaynıyor. Ve en kötüsü de şu, bu hal size yabancı geliyor. Ben böyle biri değildim diyorsunuz içinizden. Ama bir yandan da o eski halinize nasıl döneceğinizi bilmiyorsunuz. Bazı insanlar bu duyguyu çok derinden bilir. Bir şey olmuş ama adını koyamıyorum. İşte bu belirsizliktir en yorucu olan. Çünkü insanın zihni netliği sever. Net olmayan her şey içeride sessiz bir sıkıntıya dönüşür. Eskiden hoşlandığınız şeyler şimdi size fazla geliyor olabilir. Sıradan bir sohbet bile sizi yoruyordur belki. Eskiden canınızın içine kattığınız arkadaşlarınızı aramak istemiyorsunuzdur artık. Çünkü konuşacak gücünüz yok. Çünkü onların gözlerinde eski sizi görmek, size kendinizi daha da uzak hissettiriyordur. Peki bu neyin göstergesi? Değişiyor musunuz? Yoksa gerçekten bitiyor musunuz? Hayır, bu bir bitiş değil. Bu, içten içe birikmiş duyguların artık dışarı çıkmak istediğinin işareti. Bilinçaltınız size diyor ki, dur,
Bir şeyler yanlış gidiyor. Görmezden gelme artık. Stoacı felsefeye göre insan dış dünyada değil, iç dünyasında düştüğü yanılgılarda kaybolur. Siz bir şeyleri bastıra bastıra bugünlere geldiniz belki. Kendinizi erteleyerek, görmezden gelerek. Birilerinin iyiliği için kendi iç sesinizi susturarak. Ama insan ne kadar güçlü görünürse görünsün, içindeki o küçük çocuğu susturamaz. O çocuk bazen kırılganlıkla, bazen alınganlıkla, bazen de sebepsiz bir öfkeyle konuşur. Ve asıl acı, onu kimsenin duymamasıdır. Çünkü herkes sizi dayanıklı biri zanneder. Siz bile kendinizi öyle sandığınız için bu değişimi kabullenmekte zorlanırsınız. Ama size şunu söyleyeyim, tükenmişlik zayıflık değildir. Tükenmişlik, fark edilmemiş yorgunlukların toplamıdır. Ve bu yorgunluk, sizi değiştirmeye değil, sizi kendinize döndürmeye gelmiştir. Eğer bu anlattıklarımız sizde karşılık buluyorsa, eğer kendinizi tanımakta zorlanıyor, eski halinize yabancılaşıyorsanız, lütfen devam edin. Çünkü bu videoda sadece neden böyleyim sorusunun cevabını değil, aynı zamanda bundan sonra ne yapabilirim sorusunun yanıtını da konuşacağız. Unutmayın, sizi yoran değişimin kendisi değil. Değişimi fark ettiğiniz halde hala eski rolünüzü sürdürmeye çalışıyor olmanızdır. Şimdi o yükü biraz hafifletmenin zamanı geldi. Geçmeyen yorgunluk. Sabah alarm çaldığında gözlerinizi açmak zor geliyorsa, kalksanız bile içiniz kalkmıyorsa, uykunuzu almış olmanız güne hazır olduğunuz anlamına gelmiyorsa, bu sadece fiziksel bir yorgunluk değildir. Duygusal tükenmişlik, bazen en çok uyandığınız anlarda kendini belli eder. Çünkü yeni bir gün başlarken içinizde yenilik hissi yoktur. Bir şeyleri yapmak zorunda olduğunuzu bilirsiniz ama neden yaptığınızı bilmezsiniz. Zihniniz hala dündür. Belki geçen hafta yaşanan bir cümlede, belki de aylar önce ertelediğiniz bir kararın gölgesindedir. Ve siz güne ait olamadan yaşamaya çalışırsınız. İnsan sadece bedenle yorgun düşmez. Zihin susmadığında, kalp neye tutunacağını bilemediğinde, içten içe çökmeye başlar. Ama bu çöküş sessizdir. Bir çığlık atmaz, kapı çarpmaz, kimseye kendini anlatmaz. Sadece gece olur ve siz uyuyamazsınız. Yastığa başınızı koyduğunuzda günün suskunluğu düşüncelere dönüşür. Uyumak bir lütfa, uyuyamamaksa sessiz bir cezaya dönüşür. Bedeniniz bitkin olsa da zihin hala ayaktadır. Yatakta saatler geçer, dönüp durursunuz. Ama asıl dönüp duran zihninizdir. Aynı düşünce, aynı endişe, aynı cevapsızlık etrafında döner durur. Ve siz sadece izlersiniz. Stoacı felsefe şunu söyler. İnsanın huzursuzluğu, geçmişte kalmasından ya da geleceğe saplanmasından kaynaklanır. Ama uykusuz bir zihin her ikisindedir. Geçmişteki hatalara takılıp kalır, gelecekteki olasılıklardan korkar ve içinde bulunduğu anı yaşamak yerine oradan kaçmaya çalışır. O yüzden de uyuyamaz. Çünkü zihni hala bir savaşın içindedir. Bazı insanlar, ben erken yatar, geç kalkarım der. Ama sabahları hala yorgundur. Çünkü uyumak ve dinlenmek aynı şey değildir. Yorgunluğunuz bedeninizin değil, ruhunuzun uykusuz kalmasından olabilir. Şunu bilmek gerek. Ruh dinlenmezse, bedenin dinlenmiş olması hiçbir işe yaramaz. Bir şey eksiktir. Bir şey hep yarım kalmıştır. Ve bu eksiklik yüzünden kendinize ait hissettiğiniz anlar azalmıştır. O yüzden size şunu sormak istiyorum. En son ne zaman bir sabaha gerçekten ait hissettiniz? En son ne zaman bir günü yaşarken içinizde "ben buradayım" dediniz? Cevaplar gecikiyorsa, bu duygusal tükenmişliğin size sessizce dokunduğu anlamına gelir. Ama bu fark ediliş kıymetlidir. Çünkü fark edilen şey değişebilir. Stoacılara göre bir acının özü, onunla savaşmak değil, onun ne olduğunu anlamamaktır. Yani huzursuzluk sizin düşmanınız değil. Sadece görmeniz gereken bir işarettir. Size artık dur diyen içsel bir çağrıdır. İşte bu bölümde konuştuğumuz o geçmeyen yorgunluk sadece bir eksik uyku sorunu değil. Kendi iç sesinizi bastırdığınız her anın toplamı olabilir. Ve şimdi belki de ilk kez gerçekten duymaya başlıyorsunuz. Devam edeceğiz. Çünkü bu yolculuk sadece fark etmekle bitmiyor. Asıl mesele o yorgunluğun altına saklanan asıl duyguya ulaşmak ve belki de yeniden bağ kurmak.
Kendinizle, hayatla, içinizde hala susmayan o sesle. Anlamsızlık hissi. Bazen hayatta hiçbir şey kötü gitmiyordur. Ama yine de iyi hissetmiyorsunuzdur. Bir arkadaşınızla buluşmuşsunuzdur mesela. Önceden keyifle gittiğiniz o kafede. Aynı insanlar, aynı masa, aynı kahve. Ama siz başka bir yerde gibisinizdir. Sohbet akar, kahkahalar yükselir, kelimeler döner. Ama siz o anın içinde yoksunuzdur. Gülümsersiniz. Ama içiniz gülmez. Ve sonra bir sessizlik çöker. Sadece etrafa değil, içinize de. İnsan bir şey yapmadığında değil, bir şey yaptığında ama hiçbir şey hissetmediğinde tükenmeye başladığını anlar. En sevdiğiniz müzik artık size dokunmuyordur. Kitaplar sayfa sayfa okunur ama tek bir cümlesi bile kalmaz sizde. Film biter, ekran kararır. Ama sizde hiçbir iz bırakmaz. Bedeniniz oradadır ama ruhunuz geri çekilmiştir. Sanki hayatın kıyısında oturuyor gibisinizdir. İçinizde bir boşluk. Ne istek vardır, ne isyan, ne umut, ne öfke. Sadece bir durgunluk, bir bekleyiş. Adını koyamadığınız ama gitmesini istediğiniz bir ağırlık. Ve sonra birden küçücük bir şey olur. Televizyonda bir sahne, yolda yürüyen yaşlı bir çift veya çalan bir melodi ve içinizde tuttuğunuz ne varsa dökülmeye başlar. Hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz kadar ağlarsınız. Ağlamak çoğu zaman zayıflık sanılır. Oysa stoacı bir yaklaşımla bakarsak, bu bastırdığınız duyguların kendine yer bulma biçimidir. Çünkü bastırılan her duygu en olmadık yerde konuşur. İfade edilmemiş her acı, bir gün sizi beklemediğiniz anda yere serer. Ve o anda ağlayan sadece gözleriniz değildir. Yıllardır susturduğunuz tarafınız konuşuyordur. Beni fark et. Ben buradayım. Ben de yoruldum. Zevk alamamak, yalnızca sıkılmak değildir. Hayata tutunduğunuz dalların artık sizi taşımamasıdır. Bir zamanlar güç aldığınız şeyler şimdi sizi geri itiyorsa, artık eski yöntemlerle yaşayamıyorsunuz demektir. Hayatınız değişmemiştir belki. Aynı evde, aynı işte, aynı insanlarla devam ediyorsunuzdur. Ama siz artık aynı kişi değilsinizdir. Ve bu fark size ağır gelir. Çünkü ne tam olarak ne hissettiğinizi bilirsiniz, ne de birine anlatabilirsiniz. Düşünsenize, her şey yolundaymış gibi görünüyor. Ama içeride bir ur gibi büyüyen bir hissizlik var. Bu dağınıklığın içinde neyin yanlış olduğunu sorsalar, belki siz de cevapsız kalırsınız. Ama bir şeyler yanlıştır işte. Ve o yanlışlık sizin içinizi kemirir. Stoacı düşünce şunu söyler: İnsan ruhu anlamla beslenir. Ve anlam yitirildiğinde hayatın her şeyi eksilir. İşte bu yüzden sadece mutlu olmaya değil, anlamlı bir yaşam sürmeye ihtiyaç duyarız. Hayatınızda bir anlam kaybı varsa, küçük şeylerin bile bir karşılığı kalmadıysa, kendinizi olmayan bir şeyin yasını tutuyormuş gibi hissediyorsanız, bu duygusal tükenmişliğin en sessiz ama en derin sinyalidir. Unutmayın, bazen insan ağlayarak değil, hiçbir şey hissetmeyerek tükenir. Bazen bir çığlık değildir duyulması gereken, sessiz bir kopuştur. Bu videoda sizinle o sessizliği duymayı öğreniyoruz. Çünkü orada kalırsak kayboluruz. Ama fark edersek, içimizde yeniden bağ kurabileceğimiz bir yer açılır. Ve belki de o boşluk, yeni bir başlangıç için hazırlanıyordur. Kendine yabancılaşmak. Bazen insan bir sabah uyanır ve kendi hayatına yabancı hisseder. Aynı yatağa uyanmıştır. Aynı kahvaltıyı yapar, aynı yollardan geçer. Ama sanki kendi hayatını değil de başka birinin yazdığı bir senaryoyu yaşıyordur. İçinde olduğu her şey tanıdık. Ama hiçbir şey kendine ait gibi değildir. Duygusal tükenmişliğin en sessiz ve en sarsıcı yanlarından biri budur. Kendine yabancılaşmak. Bir zamanlar büyük heyecanlarla kurduğunuz hayaller artık size uzak gelir. Hedefleriniz vardır hala ama peşinden gitmek için gereken enerji yoktur. Sanki içten içe bir şey bitti. Ama neyin bittiğini bilmiyorsunuzdur. İşte bu bilinmezlik sizi derin bir uyuşukluğa sürükler. Bir tür içsel duraksama hali. Ne mutsuzsunuz, ne mutlu. Ne umutlusunuz, ne de umutsuz. Sadece varsınız. Ama yaşadığınızdan emin değilsiniz. Bu hal zamanla bir alışkanlığa dönüşür ve insan alıştığı her şeye tahammül eder. Kendi eksikliğine bile.
İşte en büyük tehlike burada başlar. Çünkü bu hali fark etmeyen kişi zamanla ben buyum demeye başlar. Oysa siz böyle başlamadınız bu hayata. Bir şeylere heyecan duyuyordunuz. Bir şeyleri değiştirmek istiyordunuz. Bir yerleri görmek, birilerine dokunmak, kendinizle gurur duyacağınız bir şeyler yapmak istiyordunuz. Şimdi ise sadece bitmesini bekliyorsunuz. Gün bitsin, hafta bitsin, yıl bitsin. Ama hiçbir şeyin bittiği yok. Sadece siz hayatta ne için koştuğunuzu unutmuşsunuz. Stoacılara göre insanın en temel amacı kendisine sadık kalmaktır. Ama siz bir süredir kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Bu bir suç değil. Bu bir zaaf da değil. Bu sadece çok uzun zamandır kendinize sormadığınız bir sorunun gölgesi. Ben ne hissediyorum? Belki de artık bu soruyu kendinize tekrar sormanın zamanı gelmiştir. Ne istiyorum? Ne için yaşıyorum? Ne beni ben yapan şeydi? Ne zaman kaybettim onu? Ve en önemlisi, ben hala buradayım mı? Çünkü bazı kayboluşlar haritayla bulunmaz. Kendinize doğru yeniden yürümek gerekir. İçinizde hala sizi bekleyen, unuttuğunuz bir taraf var. Belki yorgun, belki sessiz ama hala orada. Hala sizi bekliyor. Bu uyuşma hali geçici olabilir. Ama ona alışmak sizi kalıcı bir donukluğa sürükler. Bu yüzden bugün bir şey yapın. Küçük bir şey. Belki yürüyüşe çıkın. Belki bir zamanlar sizi mutlu eden bir şarkıyı açın. Belki sadece sessizce oturup içinizi dinleyin. Yavaş yavaş kendinize dönmeye başlayın. Çünkü hiçbir yolculuk insanın kendine yaptığı kadar değerli değildir. Ve hiçbir ev insanın iç huzuru kadar sıcak değildir. Unutmayın, bu uyuşukluk hali. Sizin zayıf olduğunuzu göstermez. Aksine artık değişime hazır olduğunuzu gösterir. Çünkü ancak içimizde bir şey sustuğunda yeni bir ses kendini duyurur. Sizin iç sesiniz hala orada. Sadece biraz uzakta. Ama siz yaklaştıkça o da size yaklaşacak. Sessizce tükenmek. Bazı insanlar öyle bir tükenir ki dışarıdan hala güçlü görünürler. Sabah kalkar, giyinir, işe gider. Gülümser, ilgilenir, yardım eder. Ama içlerinde sessizce çöken bir bina gibi her gün biraz daha yıkılırlar. Kimse anlamaz. Çünkü bu insanlar yıkılırken bile dimdik dururlar. İşte bu yüzden duygusal tükenmişlik çoğu zaman en çok güçlü görünenleri bulur. Çünkü onlar anlatmaz, yüklerini paylaşmaz, bir şeylerin ters gittiğini belli etmezler. Oysa içlerinde büyük bir sessizlik vardır ve o sessizlik yavaş yavaş bütün ışığı söndürür. Bir noktadan sonra sadece rol yapar hale gelir insan. İyiyim derken sadece otomatik cevap verir. Bir şey anlatılır, dinliyor gibi yapar. Güler ama gülmek artık sadece bir refleks gibidir. Kendini o kadar uzun süredir ikinci plana atmıştır ki artık kendisine ait bir duygusu bile kalmamıştır. Stoacı düşüncede bu hale dair çok derin bir bakış vardır. İnsan kendi özünden uzaklaştıkça zayıflar. Dış dünyada ne kadar sağlam görünürse görünsün, içsel denge bozulduğunda ayakta kalmak yalnızca bir alışkanlıktır. Ama yaşam değildir. Ve unutma, alışmak, iyileşmek demek değildir. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, içinizde bir şeylerin kıpırdadığını biliyorum. Belki yıllardır susturduğunuz tarafınız ilk kez kendini duyurmak istiyor. Belki ilk kez biri sizin yaşadığınız o görünmeyen yorgunluğu tarif etti. Ve bu bir tesadüf değil. Bu artık değişimin başladığı yer olabilir. Yapmanız gereken şey dev bir adım değil. Sadece kendinize dönmek için küçük bir niyet. Kendinize sormaya başlayın. Neye ihtiyacım var? Ben gerçekten ne hissediyorum? Hayatımda beni tüketen ne? Beni besleyen ne? Bu sorular sizi hayata geri döndürecek ilk köprü olabilir. Unutmayın, her güçlü insanın bir zaafı vardır. Kendini unutmak. Ama her güçlü insanın içinde sessizce duran başka bir şey daha vardır. Yeniden başlama gücü. Eğer bu videoda kendinizden bir şeyler bulduysanız, eğer yalnız olmadığınızı hissettiyseniz, bizi desteklemek için videoyu beğenebilir, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak daha fazla insana ulaşmamıza katkı sağlayabilir, isterseniz katıl butonuyla bu topluluğun özel bir parçası olabilirsiniz. Çünkü burada kurduğumuz bağ sadece izleyiciyle değil, kalbiyle düşünenlerle.